Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de enteresan bir insan kaçakçılığı olayı ortaya çıkartıldı. Arman Yusuf Rahmani adlı kişi Fransa ve Belçika'dan ikinci el mobilya alıp Birleşik Krallığa geri götürmek için bir minibüs şoförüyle anlaşıyor ve minibüsü kiralıyor. Bu ikinci el mobilyaların kanepelerin içerisine ise kaçak göçmenleri koyuyor. Ancak gelin görün ki tabii ki polisler bu kişiyi ve onunla beraber ülkeye giriş yapmak isteyenleri yakalıyor. 21 yaşında ve İranlı olduğu belirtilen bu kişi Protestan Kraliyet Mahkemesi'nde 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi Birleşik Krallık göçmen yasasını çiğnemekten suçlu olduğunu kabul etti. İçişleri Bakanlığı Birleşik Krallık'ta sığınma hakkı verilen Rahmani'nin hapisten çıktığında sınır dışı edilebileceğini açıkladı. 21 yaşındaki genç Aralık 2018-Nisan 2019 arasında Fransa veya Belçika'dan ikinci el mobilya almak için 6 farklı nakliye şoförü tuttu. Fakat plandan habersiz olan sürücülerin Birleşik Krallığa getirmesi gereken kanepelerin içinde göçmenler gizliydi. Sürücülere araçların yüklenmesine yardım etmemeleri söylendi ve yükleme gerçekleşirken dikkatleri dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı Birleşik Krallık sınır gücü görevlilerinin sınıra vardıklarında minibüsleri aradıklarını ve içeride saklanan göçmenleri çabucak tespit ettikleri de söylendi. Hepsinin Iraklı ve 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı saklanma yerlerine ait video ve fotoğraflarda içeridekilerin herhangi bir yardım talebinin duyulmayacağının görüldüğünü söyledi. Hükmün ardından Göçmenlik Uygunluğu ve Adalet Bakanı Philip şunları söyledi. Rahmani kendisine güvenlik ve yaşayacak bir yer sağlayan Birleşik Krallığın yasalarını açıkça göz ardı etti ve bunun bedelini de ödeyecek. Bakan Philip bu dava suçluların, yaşayanların haklarını riske atarak sorunlu sığınma sistemimizden kar edebilmek için neler yapabileceklerini ortaya koyuyor diyor. Evet değerli izleyicilerimiz. İnsanlar yeni bir umut için, yeni bir hayat için yollara düşüyorlar. Denizlerde boğulanlar, uçaklarda vesairelerde kaçak göçek işlerle yeni bir hayata yelken açmak istiyorlar ama maalesef her zaman istedikleri olmuyor. Çünkü dünya maalesef çok adaletsiz bir dünya. Biri zengin, biri fakir olduğu sürece, birinde olup birinde olmadığı sürece bu işleri, bu haberleri daha çok duyacağız. Bu dünya düzeni de böyle devam edecek. Değişmesi de imkansız gibi görünüyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde konut satışları adeta patlama yapmış durumda. Bakalım durum nedir? ABD'de bekleyen konut satışları %8 artışla neredeyse bir yılın en yüksek seviyelerine geldi. Düşük borçlanma maliyetlerinin artan listelerle birlikte talebi desteklemesi sonucu beklenmedik bir şekilde arttı ve Mayıs ayında neredeyse bir yılın en yüksek artışı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Ulusal Emlakçılar Birliği'nin bekleyen ev satışı endeksi Nisan ayına kıyasla %8 artarak 4 ayın en yüksek seviyesi olan 114.7'ye ulaştı. Tabi değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde ev satışlarının arttığını açık bir şekilde gözlemliyoruz ama bu tabi fiyatlara da yansımış durumda. Ev fiyatlarında ciddi anlamda bir artış olduğu gözler önünde. Satış sözleşmelerindeki artış rekor fiyatlara rağmen evlere olan talebin güçlü kaldığını gösteriyor. Öte yandan ekonominin yeniden açılması ve hacizlere ilişkin moratoryumun sona ermesi bu yılın ilerleyen aylarında mevcut konut arzını arttırma potansiyeline sahip bir görünümde. Evet değerli izleyicilerimiz, uzmanlar da şunu söylüyorlar. Konut piyasası %3'ün altına düşen ipotek oranlarındaki düşüş ve listelerdeki artış nedeniyle alıcıları cezbediyor. Son borsa kazançlarının da yardımıyla alıcı ilgisinin güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz diyorlar. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde ev almak isteyenler anlaşılıyor ki ciddi bir rağbet gösteriyorlar evlere. Ne diyelim? Bizim vatandaşlarımız, evi olmayanların da evi olsun diyelim. Onlar da inşallah uygun şartlarda ev alabilirler. Değerli izleyicilerimiz, şimdi sizlere anlatacağım haberi ya da benzerini ben hayatım boyunca ne gördüm ne de duydum. Haber şu. İki kardeş bir adamla evlenecek ülke arıyorlar. İki kız kardeş, ikizler bir adama aşık olmuşlar ve resmi evlilik yapmak için ülke arıyorlar. Bakalım, Avustralyalı tek yumurta ikizleri ABD menşeli reality show'da aynı adamla nişanlandı. 35 yaşındaki Anna ve Lucy
2011'den beri beraber oldukları 37 yaşındaki elektrikçi Ben Brands'la evlenecek. Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan üçlü en saplantılı ve ayrılmaz kardeşlik ilişkilerini inceleyen televizyon dizisi Extreme Sisters'ın son bölümünde nişanlandı. İkizlerle yaptığı romantik park pikniği esnasında o soruyu sordu ve her ikisine de 3 halkadan oluşan birer yüzük takdim etti. İki kadının yüzüğünün de orta halkasında büyük yuvarlak elmaslar vardı. Bernice, 3 halkanın üçünü sembolize ettiğini belirterek şunları ekledi. Anna, benim için dünyaya bedelsin ve hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Lucy, benim için dünyaya bedelsin ve hayatımı seninle de geçirmek istiyorum. Sizi seviyorum, ikinizi de seviyorum. Çok eşlilik Avustralya'da yasal olarak tanınmıyor fakat ikizler Malezya, Endonezya veya Amerika'nın bazı bölgelerinde evlenebileceklerini ileri sürdü. Malezya'da çok eşlilik gayrimüslimler için yasak. Endonezya'da ise herkes için yasal. Çok eşlilik ABD'nin 50 eyaletinin hepsinde yasak ve para cezası, hapis cezası veya ikisiyle birden cezalandırılıyor. Barnes, nişanlılarına onları mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğuna dair söz verdi. Bunun yanı sıra Anna ve Lucy aynı zamanda hamile kalmak istediklerini, bunu tüp bebek yoluyla yapmayı planladıklarını ve yıllardır istediklerini söyledi. Instagram'da paylaştığı bir videoda ikilinin birlikte hamilelik testi yaptığı görülüyor ama ikisinin de testinin sonucu negatif çıkmış. Anna hamile kalması halinde Lucy'nin de kesinlikle hemen hamile kalacağını çünkü vücutlarının aynı olması gerektiğini söyledi. Bunu kesinlikle gerçekleştirmeye çalışırız diyor. Kız kardeşler daha önce 2019'da Australia Today's programında aynı anda hamile kalma planlarından bahsetmişti. Ortak gebeliğe çabalamanın zor olabileceğini kabul eden kardeşler şunları söylüyor. Aşk aşktır, hepimiz yetişkiniz. Annemiz aslında bizi doğal yollarla doğurmaya ikna ediyor. Bu nasıl olacak bilemiyorum diyor. Yani güler misin, ağlar mısın, ne yorum yapsak bilemedim şimdi bu hokkabazlara. Adam zaten durumdan memnun. Sorun yok diyor, tamam diyor. İkisi bende. Kadınlara bakıyoruz. Kadınlar da tamam diyor. Biz de memnunuz diyor. Ne diyeyim? Yani aslında söyleyecek çok söz var da hani bir laf var ya, yerim dar. O nedenle bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış da anlaşılabiliriz. Sıkıntılı bir durum aslında. Yani ben bir yorumcu, bir gazeteci olarak ne diyeyim şimdi ben bunlara? Siz söyleyin. İyi yaptınız mı diyeyim? Çok güzel halt ettiniz mi diyeyim? Ya da sizin bu durumunuz acaba ileride çocuklarınıza nasıl yansıyacak, bu soruyu mu sorayım? Adam memnun. Adamda sorun yok. Diyor ben diyor ikisini aldım diyor. Ama kadınlarla ilgili durum biraz sıkıntı oluşturabilecek gibi.